Bütün gece uyumadım. Neden bilmiyorum. Yatakta döndüm durdum ama bir türlü uykum gelmedi. Ve şu anda saat 8:30 ve uzun bir gün beni bekliyor. Ama sorun değil, hala uykum yok. Ve hala canlı gözüküyorum, uykulu ve yorgun gözükmüyorum. O yüzden sıkıntı yok şu anda. Bugün neden uzun bir gün? Bugün neler yapacağız? En önemlisi, bugün Güney Kore ve Meksika'nın Dünya Kupası maçı var. Saat sabah 10'da başlıyor. O yüzden şu anda hazırlanıyorum. Bir an önce gidip meydanda, büyük ekranlarda insanların onu nasıl izlediğini, o ortamı görmek istiyorum. O yüzden şimdi hazırlanıp büyük bir meydana gideceğim. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Saat 11'de buraya geri dönmem lazım. Çünkü burada çalışıyorum. Saat 11'de mesaim başlıyor. O yüzden sadece ilk yarısını izleyebileceğim ve koştur koştur buraya geri döneceğim. Ondan sonrasında ise burada bir otelde çalışıyorum. Dediğim gibi saat 11'de mesaim başlıyor. Buraya döndüğümde size burada yaptığım işi, bunu nasıl bulduğumu ve işin ayrıntılarını anlatacağım. Sonrasında ise bir festivale gidiyoruz. Bugün Han Nehri'nde saat akşam 10'a kadar devam eden bir müzik festivali var. Bu Geleneksel Kore Müzikleri Festivali. Geleneksel Kore müziklerinin nasıl olduğunu bilmiyorum. O yüzden bu festivale gitmek istiyorum zaten. Çünkü bu müzikleri dinleyip geleneksel Kore enstrümanlarını görmek istiyorum. Ve bence ilginç bir deneyim olacak. Hiç uyku uyumadan upuzun bir gün beni bekliyor ama bence başarabilirim. Bakalım günün hangi kısmında yorgunluktan bayılacağım. Şimdi maç için gerçekten çok heyecanlıyım. Kore'yi desteklemeye gidiyorum. Şöyle bir outfit check. Hazırız. Yarım saat kaldı maça. Yetişir miyim sizce? 니네 우리 맛 좀 봐라. 니네 그래서 맞다 너 주잖아. 우리 매년 이렇게 살아. 응원 지금 너무 열정적으로 해주시고 계신데 물을 안 마시면 이러다 쓰러질 수도 있으니까 중간중간에 이 무료 생수가 배급이 되고 있어요. 자, 지금 나오고 있는 노래 들리시죠? 박성의 와! Kendime yer bulmaya çalışıyorum ama o kadar kalabalık ki bir de durmanıza izin vermiyor buradaki görevliler. Yani herkes oturarak izliyor zaten. Ayakta duramıyorsun ve insanların yürüdüğü yerlerde de duraklama yapamıyorsun. Yürümen, devam etmen gerekiyor. O yüzden yer bulmak gerçekten çok zor. Güneşin altında da kalmak istemiyorum ama bütün gölgeler dolu. Maçın başlamasına bir 10 dakika falan var. Hemen yer bulmam lazım kendime. 대한민국 국민 여러분, 준비되셨습니까? Can you guess the score? 자, 40분 가까이 이민이 보여줍니다. 정율 그 팀이 47대 47입니다. 한 번에 찍었습니다.
그리고 오른쪽에 이제 김문환 선수까지. 그리고 짙게 들어가는 선수들이 있습니다. 손흥민, 강인범. 15 dakika içerisinde otelde olmam lazım. Başarabilir miyim? Ha? Gol oldu sandım, olmamış. 4 dakika uzatma verildi. İlk yarıyı bile bitiremeden geri dönmek zorunda kaldım. Gördünüz değil mi? Ne kadar sakin sakin izliyor insanlar. Burada binlerce insan var ama hiç kimse birbirini ittirmiyor. Hala insanlar birbirinin kişisel alanına saygı duyuyor. Mesela ben o kalabalıktan nasıl çıkarım da otele dönerim diye düşünmüştüm ama yolları açık bıraktıkları için hızlı hızlı yürüme şansım oldu. Bizde böyle bir şey olsa mesela o kalabalıktan asla çıkamazdık. Ama burada hani Dünya Kupası maçı izlerken bile bir düzen var. Zaten herkes oturarak izliyordu, gördünüz. Vallahi tebrik ediyorum gerçekten. Bu düzeni nasıl kurmuşlar? Nasıl bu düzeni koruyabiliyorlar? Bize de öğretsinler. Helal olsun ya gerçekten. Maçın 43 dakikasını izleyebildim. Bir tane bile skor göremedim. Keşke en azından bir tane skor görseydim ya. Ve devamını da izleyemeyeceğim. Artık sonuçlarına internetten bakacağım. Umarım Güney Kore kazanır. Gerçekten gönülden istiyorum kazanmalarını. Ve böyle büyük bir maç olmasına rağmen otobüs hala tam vaktinde geliyor. Çok seviyorum bu ülkeyi. Bu arada otobüse sadece bir durak gittim. Şöyle bir kartım var, Climate Card diye. Buna istediğiniz kadar günlük sınırsız bilet alabiliyorsunuz. Ben bir aylık sınırsız doldurdum. Yani bir ay boyunca istediğim kadar toplu taşıma kullanabilirim. Yani eğer her gün toplu taşıma kullanıyorsanız gerçekten çok ucuza geliyor. Ben bir durak için bile otobüse biniyorum mesela hızlı olsun diye. Çünkü işe yetişmem gerekiyor. Ama tam vaktinde geldim. Başardım. Ben şimdi otele geri döndüm. Burada saat 11'den 2'ye kadar otelin temizlik işlerine yardım etmem gerekiyor. Peki bunu neden yapıyorum? Biraz bundan bahsedeyim. Zaten içeriklerimin birçoğunda bundan bahsediyorum ama yine de bilmeyenler varsa diye kısaca bir anlatayım ne yaptığımı. Ben Worldpackers diye bir uygulama kullanıyorum. Dünyanın neresine gidersem gideyim bu uygulama sayesinde konaklamamı ücretsiz hale getiriyorum. Peki nasıl işliyor bu platform? Dünyanın her ülkesinde var bu arada. İşletme sahipleri gezginlere bir yataklarını, bir odalarını ya da bir apartman dairesini ücretsiz olarak veriyor. Diyor ki sen benim ülkemi gezmeye geliyorsun, gel burada ücretsiz olarak kal ama benim sana yaptığım yardımın karşılığında sen de benim birazcık işlerime yardım et. Yani karşılıklı yardım gibi bir şey. Çok uzun saatler süren bir çalışma değil zaten. Sadece gününüzün bir kısmında onlara yardımcı oluyorsunuz. Bunun karşılığında da ücretsiz konaklama alıyorsunuz. Ben şimdi bu otelde gönüllü çalışıyorum. Günde 2-3 saatimi alıyor sadece. Bütün oteli temizlemiyorum yani. Sadece 2 ya da 3 oda temizliyorum. Ondan sonra da günün geri kalanı boş zaten. Hani canım ne isterse onu yapabiliyorum. Şehri keşfetmek için de yeteri kadar vaktim oluyor yani. Ve bu otelde bana sadece konaklama vermiyorlar. Aynı zamanda burada bir mutfak var. O mutfakta yemek pişirebilmem için bana birkaç malzeme de temin ediyorlar. Bana soruyorlar hangi malzemeleri istersin diye. Ben her pazar günü işte onlara istekte bulunuyorum. Zaten geriye ne masrafım kaldı ki benim? Konaklamam ücretsiz. Yemeği kendim pişirdiğim için bazı öğünlerim ücretsiz. Çamaşırlarımı da burada ücretsiz bir şekilde yıkayabiliyorum ve su da ücretsiz ve sınırsız. Yani geriye masrafım kalmıyor zaten. O yüzden ben gezerken çok fazla para harcamamış oluyorum. Eğer Worldpackers kullanıyor olmasaydım ben çoktan Türkiye'ye geri dönmüştüm. Paramı bitirmiştim yani. Ama bu uygulama sayesinde 5 yıldır aralıksız gezebiliyorum ve dünyanın neresine istersem gidebilirim. Çünkü bu uygulama benim masraflarımı %60 belki %70 düşürüyor. Her neyse belki bununla alakalı daha ayrıntılı bir video yaparım daha sonra. Şimdi bir an önce bu temizlik işini bitirip ondan sonra birazcık dinlenip bir an önce festivale gitmek istiyorum. O zaman hadi başlayalım.
bir yandan da canlı yayın açtım. Maçı takip ediyordum. Güney Kore maçı kaybetti. 괜찮아요. Benim odam da buna benziyor böyle. Ranzalı. Ben ve başka bir kız daha birlikte yaşıyoruz. İkimiz beraber çalışıyoruz burada. Bazı günler o izinli oluyor, bazı günler ben izinli oluyorum. Böyle küçücük bir odada beraber kalıyoruz. Ama şu an kendi odamı göstermeyeceğim çünkü çok dağınık. Şimdi hazır çöpleri ayrıştırıyorken size Güney Kore'nin geri dönüşüm konusunda ne kadar katı olduğunu göstereyim. Her evde, her otelde veya herhangi bir işletmede çöpler için ayrı ayrı kutular oluyor. Bu plastik için, kağıt için, cam ve can neydi ya Türkçe'de? Konserve? Her neyse. Bu da genel atıklar için. Ayrıca yemekler için de ayrı bir kutu oluyor. Yemek atıklarını da ayrı bir kutuya koyuyorsunuz. Daha sonra bunları günün sadece belirli saatlerinde dışarıya bırakabiliyorsunuz. Eğer o saatlerin dışında bırakırsanız, eğer çöpleri birbiriyle karıştırırsanız, yani atıyorum genel çöpün içerisine plastik koyarsanız, plastik çöpün içerisine alakasız bir şey koyarsanız size ceza yazabiliyorlar. Ya gerçekten o dışarıya bıraktığınız çöpleri tek tek böyle araştırıyorlar. Eğer içinde farklı bir şey bulurlarsa çöpü almıyorlar, sokakta geri bırakıyorlar. Üstüne not bırakıyorlar. Ve bilmiyorum ilk seferde mi yoksa birkaç defa yaparsanız mı ama ceza yazdıklarını biliyorum yanlış çöp atarsanız. Size dışarıda çöpü nereye attıklarını da göstereyim. Bizdeki gibi büyük çöp kutuları yok. Böyle dışarıya bırakıyorlar çöpleri. Bakın şurada yazıyor. Saat 7 ile 12 arasında bırakabiliyorsunuz sadece. Ve sanırım pazar günleri tatil. Pazar günleri çöp bırakamıyorsunuz. Pazar mıydı, pazartesi miydi tam hatırlamıyorum ama haftada bir gün tatil. O gün çöp bırakamıyorsunuz dışarıya. Genelde insanlar bu çöpleri böyle içeride biriktiriyorlar. Dolduktan sonra sokağa bırakıyorlar. Ondan sonra görevliler gelip o çöpleri alıyor. Yani böyle çöp konusunda bayağı katı kuralları olan bir ülke. Şimdi çöpleri de ayrıştırdım ve temizlik bitmiş oldu. Saat şu an öğlen 2 ve bundan sonra günüm boş. Ama ne yapacağım? Ben sadece birazcık dinleneceğim. Belki bir saat kadar falan dinleneceğim. Ondan sonra birlikte festivale gidiyoruz. Ben bir saat dinleneceğim demiştim ama uyuyakalmışım. Akşam oldu. Yani zaten dün bütün gece uyumadığımı söylemiştim. O yüzden çok normal uyuyakalmam. Neyse ki biraz dinlenme fırsatım oldu. Ama şimdi festivale gidersem sadece festivalin sonuna yetişebileceğim. O yüzden gitmeye değer olacağını düşünmüyorum. Ama videoyu da burada yarım bırakmak istemiyorum. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Hazırlanacağım. Birlikte dışarı çıkacağız. Hala Seul'de akşamları yapabileceğiniz tonla şey var. O yüzden bu akşam sizi bir yere götüreceğim. Nereye götüreceğim biliyor musunuz? Çok güzel bir fikir geldi aklıma. Benim Seul'de çok fazla insanın bilmediği, çok sakin ve ben oraya kendi gezi noktam diyorum. Çünkü her gittiğimde boş oluyor. Turistler zaten bilmiyor burayı ama bence Seul'de yaşayan çoğu insanın bile bilmediği bir yer olabilir. Ama Seul manzarasını en güzel görebileceğiniz yerlerden biri. Gerçekten muhteşem bir manzarası var. Bugün sizi oraya götüreceğim. Bu iyiliğimi unutmayın. Normalde böyle gizli kalmış yerleri çok fazla göstermem çünkü kalabalıklaşmasını istemiyorum. Ama bugün göstermeye karar verdim. Umarım viral olmaz. Kalabalıklaşmasını istemiyorum çünkü. Kimseye söylemeyin, tamam mı? Evet, nereye geldik? Bir parka geldik. Bu parkın çok uzun bir ismi var. Söylemesi gerçekten çok zor ama deneyeceğim. Yongyangbong Jojong Park. Kesin yanlış telaffuz ettim ama şuraya bir yere yazayım.
Her neyse, bu parka ne zaman gelsem bomboş oluyor. Şu anda da yukarıya doğru çıkıyorum ama henüz bir kişiyi bile görmedim. Gerçekten böyle güzel bir manzarayı neden kimse keşfetmemiş bilmiyorum. Ama ben buraya gelmekten gerçekten çok zevk alıyorum. Burada birazcık merdiven çıkmanız gerekiyor ama sonra yukarıya çıktığınızda manzara gerçekten muhteşem ötesi. Şimdi birazdan size de göstereceğim. Karanlık bir parkta tek başıma yürüyorum. Ve arada bir yerde kurbağalar falan zıplıyor. Önümden koşup geçiyorlar. Ödüm kopuyor gerçekten. Evet, hazır mısınız? İleride oturan 2 kişi görüyorum. Demek ki bilen birileri varmış. Neyse, hazırsanız manzarayı gösteriyorum. Şimdi biraz daha yukarı çıkmak istiyorum çünkü bir tane daha manzara alanı vardı. Oradaki 2 kızı yalnız bırakalım. Çok güzel bir şehirsin ya. Gerçekten. Her gün bu şehirde başka bir yeri ziyaret ediyorum ve her seferinde bir kere daha aşık oluyorum bu şehre. Düşünsenize, bu parka yakın oturuyorsunuz. Köpeğiniz var ve her gün bu parka köpeğinizi gezdirmeye geliyorsunuz ve bu manzara eşliğinde yürüyorsunuz. Muhteşem olmaz mıydı? Karar verdim. Eğer bir gün Seul'a taşınırsam bu parka yakın bir yere taşınacağım. Gerçi kesin çok pahalıdır burada apartmanlar ama olsun. Bir yolunu bulacağım. Bu parka yakın taşınacağım ve sık sık bu parka yürüyüşe geleceğim. Neyse arkadaşlar, bu parka gelin ama hiç kimseye söylemeyin, tamam mı? Aramızda kalsın. Burası turistlerin akın ettiği bir yere dönüşmesin. Biliyorum, videolarımı izleyen bazı Koreliler var. Eğer sevgiliniz varsa veya date'e çıkacaksanız mutlaka kız arkadaşınızı buraya getirin, bayılacaktır. Ama maalesef beni getirecek kimse yok. Ben kendi kendimi getirdim. Neyse, unutmayın, dediğim gibi aramızda kalsın. Tamam mı? Her zaman gittiğim gözlem noktasını bulamıyorum. Çünkü bu park birazcık labirent gibi. Ve birkaç tane gözlem noktası var. Asıl gitmek istediğim yeri bulamadım. Ama olsun. O az önce gittiğim yer de çok güzeldi. Eğer buraya gelirseniz ve gittiğiniz gözlem noktasında başka insanlar varsa başka bir tanesine geçin. Çünkü birkaç tane nokta var manzarayı izleyebileceğiniz. Elbet bir tanesini boş yakalarsınız. Şu anda parkta toplasanız 5 kişi falan vardır. Gerçekten çok huzurlu, çok güzel. Bakın bakın, tam sevgiliyle gelinmelik bir alan buldum. Bakın şimdi. Burada bir salıncak var. Manzara biraz az gözüküyor ama yine de küçük bir alan. Sadece 2 kişilik bir alan. Buraya partnerinizle gelip manzara eşliğinde tek başınıza oturabilirsiniz. Tam bir date alanı yani. Bakın, park böyle. Labirent gibi. Ve böyle farklı farklı noktalarda gözlem noktaları var. O yüzden kendi gitmek istediğim yeri bulamadım. Neyse, saat geç olmaya başladı. Bir de ağaçlardan falan garip garip hayvan sesleri geliyor. Arada çalılardan fışırtılar geliyor. O yüzden birazcık tırsmaya başladım. Ben eve dönüyorum. Bir de daha akşam yemeği yemedim. Her zamanki gibi. Her videoda aynı şeyleri söylüyorum ya. Yemek yemedim. Yok, uyumadım. Otobüsü kaçırdım. Hep aynı şeyler. Her gün aynı şeyleri tekrar ediyorum. Neyse, son kez manzaraya bakalım. Çok güzelsin. Çok güzel şehirsin.
Burada yaşamam lazım. Tekrar deneyelim. Yongbyon Jojong Park. Yongbyon Jojong. Bak burada da harita varmış aslında. Buradan bulabilirdim gitmek istediğim yeri. Ama aslında burada bile bulamıyorum. Bakın 11 tane, yok 12 tane gözlem yeri var. Şurasıydı galiba ya. Çok emin değilim ama. Bence zaten birçoğunda gayet güzel manzara var. O yüzden hepsini deneyebilirsiniz. Eve dönmek için karşıdan karşıya geçmem gerekiyordu ve bir köprüye çıktım. Böyle bir köprü yok. Böyle bir manzara yok. Şuna bakın. Sanırım hayatımda yürüdüğüm en güzel üst geçit olabilir. Güney Kore'de bir cuma günü böyle geçti. Daha burada bir ayım var. Belki 2 aya da çıkabilir. Çok emin değilim. Ama gidilecek yerleri ve yapılacak aktiviteleri tek tek defterime not alıyorum. Daha Güney Kore'den bol bol video gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum yapmayı unutmayın.